Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik'ten herkese selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda özellikle Türkiye'ye tatil amacıyla giden, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaşmış oldukları tablodan bahsedeceğiz. Turizmci olduğunu iddia eden Türkiye'de maalesef, değerli izleyicilerimiz, bunları üzülerek anlatıyorum, turizmci olduğunu iddia eden pek çok insanın Türkiye'miz için ortaya koyduğu soygunu, vurgunu, maalesef ahlaksızlığı anlatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, Yunanistan dediğimiz ülke 12 milyon nüfusa sahip komşumuz olan bir ülke. Yıllık yaklaşık 30 milyon turistin geldiği bir yer. Turizmden başka hiçbir gelirleri yok, üretim yok, hiçbir şey yok. Avrupa Birliği'nde olmalarının avantajını kullanıyorlar. Ancak Türkiye'miz 83 milyon nüfusa sahip. Yunanistan'ın coğrafi olarak da herhalde bir 8-9 katı büyüklüğündeyiz. Ancak gelin görün ki turizm noktalarımız, destinasyonlarımız Yunanistan'ın çok çok üzerinde olmasına rağmen Türkiye'de bu yıl Bodrum'da, Çeşme'de, Datça'da, Antalya'da ya da diğer tüm turizm noktalarında maalesef pek çok kişi iş yok, iş yok, iş yok diye adeta ağladılar. Peki bu duruma nasıl geldi? Gelin görün ki bu ağlayanlar olarak ifade ettiğim sözde turizmciler ülkemizi, Türkiye'mizi bu hale getirdiler. 1 liralık olan bir hizmeti 5 liraya sattılar. 10 liralık olan bir otel odasını 100 liraya sattılar ve turist bir sefer amiyane tabirle kazığı yedi ve bir daha da gelmedi. Bu yıl değerli izleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gittiklerinde görmüş oldukları tablo şu. Çoluk çocuğunla beraber diyelim ki 4 kişilik bir aile. Bodrum'da bir restorana gidip yemek yemeye kalktığın zaman ödeyeceğin para minimum 100 euro. Üstelik söylemiş olduğu bu 100 euro tutan yer sıradan bir yer. Bir dönerci. Köşe başında bir büfede diyebiliriz. Bir maliyet hesabı yok. Herhangi bir şekilde maliyet hesabı olmadığı gibi aynı ürünü yan dükkana gidiyorsunuz, 150 euroya alabiliyorsunuz ya da yiyebiliyorsunuz. Vatandaşın yüzüne bakan yok. Hizmette güler yüzlülük çok önemli. Türkiye'de maalesef turizmci olduğunu iddia eden insanlar öyle işler yapıyorlar ki anlamak mümkün değil. Kıymetli izleyicilerimiz, zaten biz bunu 2-3 yıldır söylüyoruz. Türkiye'de turizm adı altında sahillerin işgal edildiğini, çoluk çocuğunla beraber bir sahile, bir beach'e gidip yüzmek istediğinde, denize girmek istediğinde giriş parası, şezlong parası, işte şemsiye parası, bilmem ne kadarlıkta harcama yapacaksın diye vatandaşın adeta cebindeki paraya göz dikiyorlar. Bunun adı turizm soygunu. Ben bunu anlattığımda bazı insanlar bana kızdılar. Dediler ki ya nasıl olur işte Türkiye turizmini baltalıyorsunuz falan. Arkadaş, olmayan bir şeyi anlatmıyoruz. Türkiye'nin sahilleri işgal edildi derken şunu anlatıyorduk. Turizm yaptığını iddia eden insanlar büyük bir soygunun içerisine girmiş vaziyette. Türk vatandaşın sahile gitmesini engelliyorlar. Gelen turisti kazıklıyorlar. Yerli turistin yüzüne bakmıyorlar. Arapları daha çok soyabilmek için onlarla ilgileniyorlar vesaire. Daha pek çok konu var. Bunların hepsini anlattık. Gelmiş olduğumuz noktada bugün maalesef öyle bir tablo oluştu ki insanlar şu anda Türkiye'de tatil yapmak yerine komşumuz olan Yunanistan'a geliyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, ben bunları anlatırken sakın beni yanlış anlamayın. Benim Yunanistan'ı övmek, anlatmak gibi bir derdim falan yok. Asla böyle bir şey de olamaz. Gerçek neyse bunu anlatıyoruz. Aynı hizmeti komşumuz olan Yunanistan'da en az yarı fiyata insanlar alıyorlar arkadaşlar. Yarı fiyata. Fiyatlar daha ucuz. Gidiyorsun çoluk çocuğunla beraber bir yemek yiyorsun. Yediğin yemek çok lezzetli. Mesela deniz ürünlerinden bahsedeyim. Balık yemek Türkiye'de çok lüks bir şey.
Oysa aynı denizin çocuklarıyız değil mi? Aynı denizde balık tutuyoruz, deniz ürünleri tutuyoruz. Türkiye'de 4-5 katı daha pahalı. Hatta size değişik bir örnek vereyim değerli izleyicilerimiz. Mesela Türkiye'ye yakın olan Yunan adalarındaki esnaflar alışverişlerini yapmak üzere Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye gelip alışverişlerini yapıp bunları restoranlarında işte yemek haline getirip satıyorlar. Ama bakıyoruz aynı pazardan aldıkları balık ürünleri Türkiye'de 4-5 katı daha fazla. Şimdi bakın otellere bakıyoruz yarı yarıya daha ucuz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'deki temel sorun şu. Bakın Türkiye'de bir ahlak sorunu var. Turizm ahlakı sorunu var. Yani biz bunları anlattığımız zaman da birileri bize kızıyorlar. Diyorlar ki olur mu öyle şey, siz Türkiye'yi karalıyorsunuz falan. Kardeşim şu anda yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız izinlerini işte bir kısmını hala geçiriyorlar. Dönenler var vesaire var. Gittiklerinde karşılaşmış oldukları tablo şok edici. Ne araba kiralayabiliyorsun, ne gidip çocuğunla beraber doğru bir yerde yani yemek yiyebiliyorsun, insan gibi davranmıyorlar. Yani turizmci olduğunu iddia eden bu insanların pek çoğu turizmle uzaktan alakası olmayan insanlar. Gerçek turizmciler de bunlardan şikayetçi. Otelciye bakıyorsun soygun peşinde. Yani kıymetli izleyicilerim şöyle bir tablo var. Bu Türkiye'de turizm sektöründe çalışan insanların iyi bildiği. Eğer siz bu şekilde davranmaya, fiyatları bu şekilde yüksek tutmaya devam ederseniz şuna emin olabilirsiniz. Birkaç yıl sonra Türkiye'deki otellerin %50'si turizm sektöründe hizmet veren bu işletmelerin %50'si kapanacak. Bu net açık bir şekilde ortada. Onun için buradan şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de turizm adı altında yapılan bu soygunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Çok büyük bir soygun var arkadaşlar. Yani vur kaç. Ben şimdi turisti nasıl olsa gelmiş. Kazıklayıp ondan sonra ister gelsin ister gelmesin. İşte bak gelmiş olduğumuz nokta maalesef üzücü. Ben komşumuz olan Yunanistan'ı size anlatırken bir kısım izleyicilerim şunu anlatıyor. Ya Yunanistan'a bu turist mi çekmeye çalışıyor? Ya ne alakası var kardeşim? Benim Yunanistan'la ne alakam? Turizm elçisi miyim? Kimim ben? Ben Türkiye'de ahlaklı bir şekilde insanların doğru düzgün bir şekilde ticaret yapması, turizm sektöründe çalışması için ben bunları anlatıyorum. Anlatınca da maalesef bizi tefe koyuyorlar. Değerli izleyicilerimiz bakın şöyle bir durum var. Artık bizde bir maliyet hesabı denilen bir şeyin gelmesi gerekiyor. Ne demek maliyet hesabı? Bir şeyi ürünü satarken hesaplarsın. Dersin ki işte şu kadara mal oldu, elektrik gideri, personel gideri bilmem. Bizde bir şey yok kardeşim. Herkes kafasına göre fiyat koyuyor. Diyor ki işte bu ürün bu kadar. Yan dükkana gidiyorsun onun 2 katı. Öbürüne gidiyorsun 3 katı. Ya bu kadar da ahlaksız bir şekilde yani bir ticaret anlayışı olamaz. Hal böyle olunca şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Kıymetli izleyicilerimiz bizim esnafımızın kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bakın bu yıl milyonlarca vatandaşımız abartmıyorum. Bu kapıda Yunanistan adalarına vize aldılar. Milyonlarca. Bu para Yunanistan'a geldi. Türkiye'mizde kalması gereken paraydı ama bunu yapanlar esnaflar arkadaşlar. Esnaflar turizmci olduğunu iddia edenler. Bu gerçeği neden görmek istemiyorsunuz? Evet değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak sizler de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.